Herkese merhabalar. Ben Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. O kadar lezzetli ki yemelere doyamayacaksınız. Mutlaka deneyin. Kat kat ayrılan katmer tarifi vermek istiyorum. Tarifimize ilk olarak hamurumuzu hazırlayarak hemen başlayalım. Toplamda 7 su bardağına yakın un kullandım. Bunu geniş bir tepsinin içine alalım. 1 su bardağı irmik, 2 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket kabartma tozu. Karıştıralım. 1 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 su bardağı ılık suyu azar azar ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayalım. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Hamuru tezgah üzerine alarak toparlamaya devam edelim. Pürüzsüz olana kadar yoğuralım. Ne kadar yoğurursak o kadar lezzetli bir gözleme elde etmiş oluruz. Beş dakikaya yakın hamurumu yoğurdum. Hava almayacak şekilde bir poşete veya streçe saralım. Dinlenmeye bırakalım. Evet, şöyle 5-10 dakika dinlenmeye bırakalım. Dinlendirdiğimiz hamuru tekrardan tezgah üzerine alalım ve yoğuralım. Almayacak şekilde kapatalım. 5-10 dakika daha dinlendirelim. Evet, dinlendirdiğimiz hamuru tezgah üzerine alalım. Uzatarak bezeler halinde keselim. 9 eşit bezeye kestim ve yuvarlıyorum. Yuvarladığım bezeleri bir tahtanın üstüne alıyorum. Üzerlerini kapatarak 5-10 dakika daha dinlenmeye bırakalım.
Açmak için 1 su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı ince irmik. Tüm malzemeyi çekelim. Evet, bir kasenin içine alalım. Dinlendirdiğimiz bezeyi tezgah üzerine alalım. Hafif bir şekilde yağlayarak elimizle sündürerek açalım. İsterseniz küçük bir oklava yardımıyla da açabilirsiniz. Evet, hiç un kullanmadan yağla hamurumuzu inceltebildiğimiz kadar inceltelim. Her tarafına gelecek şekilde yağ ile yağlayalım. Videodaki gibi katlayalım. Diğer hamuru da aynı yöntemle açalım. İnceltebildiğimiz kadar hamuru inceltelim. Her tarafına gelecek şekilde yağı elimizle sürelim. Videodaki gibi katlamaya devam edelim. Hazırladığımız hamurları şöyle 5-10 dakika daha dinlendirelim. Dinlendirdiğimiz katmerleri elimizle hafif bir şekilde bastırarak büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Derseniz bu aşamayı da oklavayla yapabilirsiniz. Evet, şöyle 2-3 tanesini açarak hazırlayalım. Krep tavamızı önceden ısıtalım. Sıcak tavaya ilk açtığımız gözlemeyi alalım. Arkalı önlü kontrollü bir şekilde sürekli ters çevirerek kızarana kadar pişirelim. En son aşamada üzerine biraz yağ sürelim. Servis tabağına alalım. Diğer gözlemeleri de aynı yöntemle pişirmeye devam edelim.
Evet, son hamurumu da oklava yardımıyla büyütebildiğim kadar büyütüyorum ve hazırlıyorum. Ne kadar büyütülsek o kadar ayrılan tel tel katmer yapmış oluruz. Krep tavasına hamurumuzu alalım. Arkalı önlü olacak şekilde pişirelim. Çok az yağ ile yağlıyorum. Her iki tarafını da daha sonra tepsiye alarak diğer gözlemelerimi de aynı şekilde pişirmeye devam ediyorum. Gerçekten çok lezzetli bir katmer. Mutlaka deneyin. Dilerseniz fazla yaparak buzluğa da kaldırabilirsiniz. Misafirleriniz geldiğinde hemen ikram edebilirsiniz. Evet, hızlı bir şekilde gözlemelerimi pişirmeye devam ediyorum. Ocağı bazen yüksek bazen orta ayara getiriyorum. Bazen tavamızı bir peçete yardımıyla temizleyelim. En son aşamada çok az yağ ile yağlayalım. Pişirme işleminde dilerseniz böyle bir krep tavanız yoksa evinizde bulunan herhangi bir tencereyi, tavayı ters çevirerek de aynı yöntemle katmerlerinizi pişirebilirsiniz. Sizlere gösterebilmek için evde bulunan bir kek tenceresinin tabanıyla katmerimi pişiriyorum. Tanesini şöyle bölerek sizlere yakından göstermek istiyorum. Her kata ayrılan muhteşem bir katmer oldu. Mutlaka deneyin. Şöyle bir de yakından göstermek istiyorum. Son pişen katmerimi de alıyorum ve altını kapatıyorum. Evet, katmerlerim yemeğe hazır. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.